Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu güzel çiçeği yapacağız. Arkası böyle, önü böyle oluyor. Malzemelerimize baktığımız zaman pamuklu ip kullandım. Bütün iplerimi pamuklu ip. Çiçek telimiz var bu şekilde. 2 milimlik bir çiçek teli kullanıyoruz sap kısmında. Sonrasında tığımız 2 numara 2 milimlik bir tığ kullandık. Bu yapraklarında, buralarında genel olarak kullandığımız ince çiçek telimizde 0,4 milimlik bir çiçek teli kullanıyoruz. Şuranın iç dolgusu için, bu tomurcuk kısmının iç dolgusu için az bir miktar boncuk elyaf kullandım. Yapıştırmak için de soğuk silikon kullandım ben. Yapıştırıcı olarak ne kullanırsanız fark etmez. Sıcak silikon da olur, herhangi bir yapıştırıcı da olur. Bunda soğuk silikon tercih ettim. Malzemelerimiz bu şekilde. Çiçeğimiz gayet güzel oluyor. Şimdiden hepinize kolaylıklar diliyorum. Evet, ipimizi aldık. Zincir çekerek başlıyoruz. Hemen bir zincir başlangıcı oluşturuyorum. Böyle. Sonrasında 12 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Bu zincirlerin üzerlerini dolduracağız. Hemen en son yaptığım zincirin bir yanındakine batıyorum. Bakın bu en son yaptığımız. Onun yanındakine battığım bir tane sık iğne yapıyorum. Yan tarafa geçiyorum. İkinci sık iğnemiz. Bakın bu şekilde direkt çekiyoruz. Yan tarafa üçüncü. Uca kadar sık iğnelerle dolduruyoruz. 3 tane yaptık. Bunu 10'a tamamlıyorum. Yan tarafa dördüncü. 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. sık iğnemizi de yaptık. Ve en uç noktaya gelmiş olduk bakın. Burada aynı yere 3 tane sık iğne yapıyoruz. Aynı noktaya. Hemen battım. Bir sık iğne. Aynı yere ikinci ve aynı yere üçüncü. Evet, zincirin bu tarafını bitirmiş olduk. Karşı tarafından örmeye devam ediyorum. Burada şu ipimi de yürütüyorum. Bakın böyle tutuyorum bu ipimi de. Bununla birlikte örmeye devam ediyoruz. Bu en son yaptığım yerin hemen yanına batıyorum. Bakın şöyle. Hemen bir yanına battık. Sık iğne. Yan tarafa ikinci sık iğnemiz. Bu şekilde burada da 10 tane sık iğne yaparak ilerliyoruz. 2 tane yaptık. Bunu 10'a tamamlıyorum. 3 yan tarafa 4 5 6 7 8 9 ve bakın bir tane kaldı. Buraya da bir tane sık iğne yapıyorum. 10. Şu ilk yaptığımız sık iğnenin tepesine batıyoruz. Böyle ilmek kaydırma yapacağız. Yani direkt çekiyorum böyle. Sonra bir tane zincir çekiyoruz. İlk sıramızı bitirdik. İkinci sıramızı telle öreceğiz. Hemen telimizi alıyoruz. Böyle bakın. Bunun etrafından ölçerek yapacağız. Şurada biraz uzunluk bırakıyorum. Sonrasında bunun etrafından şöyle ölçerek dış kısmından telin iki ucu eşit olacak şekilde buradan kesiyorum. Hemen telimizi alıyoruz. Evet. Telimi böyle aldım. Burada uzunluk bıraktığımız kısmı bakın şöyle biraz katlıyorum. İçe doğru katlayıp daha rahat öreceğiz. Hemen bu zincir çektiğimiz yerin dibinden batarak başlıyoruz. Hemen bunun dibinden battım. Bir tane sık iğne yapıyorum. Yan tarafa geçiyorum. İkinci sık iğnemiz. Yan tarafa üçüncü. Yan tarafa dördüncü sık iğne. Yan yana 4 tane sık iğne yaptık. Şimdi ipimi bir kere doluyorum. Yan tarafa bir tane yarım trabzan yapıyorum. Battım. Bakın tığımda 3 tane ilmeğim oldu. Bunu tek seferde çekiyorum. İpimi doluyorum. Aynı yere bir tane daha yarım trabzan yapıyorum. Evet. Şimdi ipimi bir kere doluyorum. Yan tarafa bir tane ikili trabzan yapıyorum. Battım. Bakın tığımda 3 tane ilmeğim oldu. Bunu iki seferde çekiyorum.
İkişer ikişer çekiyoruz yani. İkisini bir, 2 tane kaldı. Bu ikisini bir çekiyorum. Şimdi yine bir kere doluyorum. Yan tarafa battım. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Aynı yere bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bakın 2 seferde çektik. Bu şekilde aynı yere 2 tane ikili trabzan yapmış olduk. Bu işlemi toplam 4 kere tekrarlamış oluyoruz. Bir kere yaptık. 3 tane daha aynısından yapıyorum. Bir ikili trabzan. Aynı yere ikinci. Yan tarafa geçiyorum. Bir tane ikili trabzan. Aynı yere bir tane daha ikili trabzan. Toplam 3 kere yaptık. Son bir tane daha yapıyoruz. Hemen bir tane ikili trabzan. Aynı yere bir tane daha. 4 kere tekrarlamış olduk bu işlemi. 1, 2, 3 ve 4. Bakın böyle. Şimdi yan tarafa geçiyorum. İpimi bir kere doluyorum. Yan tarafa yarım trabzan artırması yapıyorum bu sefer. Yani aynı yere 2 tane yarım trabzan yapacağız. Battım. Tam da 3 tane ilmeğim oluyor. Üçünü de birden çekiyorum. Aynı yere bir tane daha yarım trabzan yapıyorum. Evet. Yan tarafa geçiyorum. Yine aynı şekilde aynı yere 2 tane yarım trabzan yapıyoruz. Bir tane yarım trabzan. Aynı yere bir tane daha yarım trabzan. Bakın böyle. Yan tarafa geçiyorum. Bir tane yarım trabzan. Aynı yere bir tane daha yarım trabzan. Evet. Bu şekilde bu uç noktamızı oluşturmuş olduk. Hemen devam ediyoruz. İpimi bir kere doluyorum. Yan tarafa bir tane ikili trabzan yapıyorum. Aynı yere bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Aynı yere 2 tane ikili trabzan yapmış olduk. Yan tarafa geçiyorum. Aynı şekilde ikili trabzan artırmasıyla devam ediyoruz. Bu tarafta 4 tane yapmıştık ya. Karşı tarafta da aynı şekilde 4 tane yapacağız. Bir tanesini yaptım. Yan tarafa geçtim. Bir ikili trabzan. Aynı yere bir tane daha ikili trabzan. Yan tarafa geçiyorum. Bakın ikinciyi yapmış olduk. Yan tarafa üçüncüyü yapıyorum. Bir, aynı yere 2. Yan tarafa bir tane daha yapıyorum. Bir, aynı yere ikinci. Evet. Şimdi ipimi bir kere doluyorum. Yan tarafa bir tane ikili trabzan yapıyoruz. İpimi bir kere doluyorum. Yan tarafa yarım trabzan artırması yapıyoruz. Tam da 3 tane ilmeğim oluyor. Tek seferde çekiyorum. Aynı yere bir tane daha yarım trabzan yapıyorum. Evet. Toplam 4 tane ilmeğim kaldı. Bunların üzerlerini de sık iğnelerle dolduruyorum. 1, 2, 3 ve şöyle sonuncu 4. Evet. Bakın tellerin uçları eşit olacak. Şöyle ayarlayalım. Sonra burada ilk yaptığımız sık iğnenin tepesine batıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum ve bir tane zincir çekeceğim. Bir tane zincir çekip ipimi kesiyorum. Bu ipi de şöyle telimizi biraz saracak şekilde kestik. Direkt dibinden kesmedik. Şöyle elimize düzenleyelim. Sonrasında bunu arkaya çekeceğim ve telimizin etrafını saracağız. Şöyle telimin arasını açıp ipimi geçiriyorum ve sabitlemiş oluyorum. Buradaki fazla ipimizi kesebiliriz. Bu kısmı yapmış olduk. Şimdi üzerinin işlemesini yapalım. Üzerinin işlemesi için bakın bu şekilde ipimizin 4 katlı bir ip bu. Bunun şu 2 katını alıyoruz. Bu 2 katını ayıracağım. Bunu kullanacağız. Hemen ayıralım. Sonrasında onu iğneye geçiriyoruz böyle. Bakın 2 katlı bir ip ayarladım. Sonrasında şöyle tutuyorum. Bu düz tarafı, bize bakan tarafı. Bunun şöyle arka tarafından batacağım iğnemi. Bakın şöyle alt kısımdan
Buradan görünüyor. Buradan çıkarıyorum. Burada biraz ip bırakıyoruz. Tamamen çekmiyoruz. Sonrasında şöyle tam ortaya denk gelecek şekilde, bakın böyle baktığımız zaman buradan ipimi geçiriyorum. Arka taraftan aynı şekilde bakın şu ilk giriş yaptığımız yerden iğnemi çıkarıyorum. Böyle. Arka tarafı da deseni oluşturmuş oluyoruz yani bu şekilde. Şöyle göstereyim. Sonrasında orta kısmı yapıyoruz. Bunu da bundan biraz uzun yapacağız. Şöyle şuraya batıyorum. Göz kararı ayarlayabilirsiniz bunları. Böyle buradan battım. Yine aynı noktadan iğnemi geçiriyorum. Son kısmı da yapalım. Bunun şöyle tam karşısına denk gelecek şekilde batıyorum. Yine aynı noktadan iğnemi çıkarıyorum. Böyle. Sonrasında bakın bu ön kısma gelmiş oldu. Bunu arkaya alacağım. Onu da şöyle şuradan bir altından battım ve çıkarıyorum. Şöyle bir düzenleyelim. Sonrasında şu uzun ipimizi kesip bu iki ipi bağlıyoruz. Evet, sonrasında bu fazla kalan kısmı da kesebiliriz. Şöyle kökünden kesiyorum. Evet, bu parçamızı hazırlamış olduk. Bundan şöyle toplamda 6 tane yapıyoruz. Bakın toplam 6 parça olacak. Şimdi diğer kısma geçebiliriz. Evet, çiçeğimizin alt yaprağını yapalım. Bunun için yeşil ipimi aldım. Şöyle bir sihirli halka oluşturuyorum öncesinde. Şu boşta kalan ipimi çekiyorum. 2 tane zincir çekiyoruz. 1 ve 2. İpimi bir kere doluyorum. Sonrasında halkanın içerisine 10 tane ikili trabzan yapıyoruz. Battım. Birinci ikili trabzanımız. İkinci. Halkaya yapıyoruz. Üçüncü. Bu şekilde toplam 10 tane ikili trabzan yapıp geliyoruz. Evet, toplam 10 tane yaptık. Sihirli halkamızın ortasını biraz kapatıyorum. Tamamen kapatmıyoruz burada. Açıklık kalacak. İlk yaptığımız trabzanın tepesine batıyoruz. Ve ilmek kaydırma yapıp üst kısma geçmiş oluyoruz. Burada 7 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Zincirlerin üzerlerini teker teker dolduruyoruz. Hemen en son yaptığım zincirin bir yanına batıyorum. Bir tane ilmek kaydırma yapıyorum. Yan tarafa geçiyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. İpimi bir kere doluyorum. Yan tarafa bir tane yarım trabzan yapıyorum. Tam da 3 tane ilmeğim oluyor. Üçünü birden çekiyorum yani. Yan tarafa geçiyorum. İpimi bir kere dolayıp toplam 3 tane zincirim kaldı. Bunların üzerlerini ikili trabzanlar yaparak dolduruyoruz. Hemen yan tarafa battım. Birinci ikili trabzanımız. Yan tarafa ikinci ve yan tarafa üçüncü ikili trabzanımız. Evet, bakın hemen uç kısmını bir tanesini oluşturmuş olduk. Burada bir tane ilmeğimizi atlayıp ikinciye batacağız. Şurası bizim ördüğümüz kısım. Şunu atlıyorum ve buraya batıyorum, bakın. Bir tanesini atlayıp ikinciye batıyoruz ve ilmek kaydırma yapıp 7 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. En son yaptığım zincirin bir yanına batıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Bunun yanına bir tane sık iğne yapıyorum. İpimi bir kere dolayıp yan tarafa bir tane yarım trabzan yapıyorum. Ve 3 tane zincirim kaldı. Bunların üzerlerine de ikili trabzanlarla dolduruyorum. Birinci ikili trabzanım. Yan tarafa ikinci. Ve yan tarafa üçüncü. Şimdi bir tane ilmeğimizi atlıyorduk. Yani bakın şurası bizim ördüğümüz kısım. Bunun yanına atlıyoruz.
Bir tanesini atlayıp yani diğerine batıyorum. Bunun yanındakine. İlmek kaydırma yapıp 7 tane zincir çekiyorum. 4, 5, 6 ve 7. Evet, bu şekilde toplam 2 tanesini yaptık. Bunu tamamlıyoruz sıra sonuna kadar. Toplam 5 tane olacak. 2 tane yaptık. 3 tane daha yapıp geliyoruz. Evet, bakın sonuncuyu da yaptım. Bir tanesini atlayıp son ilmek kaydırmamı da buraya yapıyorum. Şöyle göstereyim. Tam bu noktaya battım. İlmek kaydırmamı yapıp bir tane zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Bu parçamızı da tamamlamış olduk. Şöyle bu ipimi arkaya gizleyebilirim. Şöyle bunu arkaya çekelim, görünmesin. Evet, uzun kalan bu parçaları kesebiliriz. Tamamdır. Bu parçamız da böyle oldu. Şimdi diğer yaprağını da yapalım. Evet, hemen diğer yaprağımıza başlayabiliriz. Bunun için de yine yeşil ipimi aldım. Sihirli halka yaparak başlayacağım ama halkanı, bu ilk başlangıç ipini biraz uzun bırakıyorum. Bakın böyle şurada uzunluk bırakarak halkamı oluşturuyorum. Bu şekilde oluşturdum. Bakın bu ipimiz uzun kaldı. Boşta kalan ipimiz. Halkanın içerisine 10 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, evet, 10 tane sık iğnemi yaptıktan sonra ilk yaptığımız sık iğnenin tepesine ilmek kaydırma yapıyoruz. Bakın hemen şurası ilk yaptığımız sık iğnemiz. Buraya batıp ilmek kaydırma yapacağım. Buraya battık. İlmek kaydırma yapıyorum ve 2 tane zincir çekiyorum. Sonrasında şu sihirli halkamın ortasını tamamen kapatıyorum. Hiç açıklık kalmayacak şekilde kapatıyoruz iyice. Evet, bakın bu şekilde kapattık. Şimdi ipimi bir kere doluyorum. Bu sıramızda yarım trabzanlar örerek devam ediyoruz. Hemen zincir yaptığım yerin dibine batıyorum. Bir tane yarım trabzan yapıyorum. İpimi bir kere doluyorum. Aynı yere bir tane daha yarım trabzan yapıyorum. Aynı yere 2 tane yapmış olduk. Yan tarafa geçiyorum. Bir tane yarım trabzan. Aynı yere bir tane daha yarım trabzan. Şöyle. Bu şekilde yarım trabzan artırmaları yaparak devam ediyoruz. Şu ipim çıktı. Tekrar yapalım. Böyle. Evet. 2 tane yaptım. Toplam 10 tane yarım trabzan artırması yapıyoruz. Yan tarafa üçüncüyü yapıyorum. Aynı yere ikişer tane yarım trabzanlar yaparak ilerliyoruz yani. Yan tarafa dördüncü. Bu şekilde sıra sonuna kadar yarım trabzan artırmaları yaparak geliyorum. Şurada sihirli halkamın ortası biraz açıldı. Bunu da kapatacağım. Sıra sonuna kadar tamamlayıp gelelim. Evet, sıra sonuna kadar yaptım bakın. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum ve örgümü böyle çeviriyorum. Buradan devam ediyoruz. İpimi bir kere doladım. Hemen bu zincir yaptığım yerin dibine batıp bir tane yarım trabzan yapıyorum. İpimi bir kere doluyorum. Yan tarafta aynı yere 2 tane yarım trabzan yapıyorum. 1, aynı yere 2. Yan tarafa geçiyorum. Bir tane yarım trabzan yapıyorum. İpimi bir kere dolayıp yan tarafa aynı yere 2 tane yarım trabzan yapıyorum. 1, aynı yere 2. Bu şekilde bir tek bir çift yapmış oluyoruz. Yani bakın, bir tane tek trabzan, yanına aynı yere 2 tane trabzan yapıyoruz. Bakın, yan tarafa bir tane yarım trabzan, bunun yanına aynı yere 2 tane yarım trabzan. 1, aynı yere 2. Bu şekilde sıra sonuna kadar bir tek bir çift yaparak ilerliyoruz. Sıra sonunda buluşalım. Evet, sıra sonuna geldim. En son bir çift yapmış oldum bakın. Yani aynı yere 2 tane trabzan yaptım. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum ve örgümü böyle çeviriyorum. İpimi bir kere dolayıp hemen zincir yaptığım yerden başlıyorum. Bir tane yarım trabzan yapıyorum.
İpimi bir kere doluyorum. Yan tarafa bir tane daha yarım trabzan yapıyorum. 2 tane yarım trabzan yaptık. Bunun yanına aynı yere 2 tane yarım trabzan yapacağız. Bakın bir tane yaptım. Aynı yere bir tane daha yarım trabzan yapıyorum. 2 tek bir çift yapmış olduk bu sefer. Yan tarafa geçiyorum. Birinci yarım trabzanımız. Bunun yanına ikinci yarım trabzanımız. İpimizi doluyoruz. Yan tarafa aynı yere 2 tane yarım trabzan yapıyoruz. 1, aynı yere 2. Bu şekilde 2 tek bir çift yaparak ilerliyoruz. Bakın 2 tek bir çift. Sıra sonuna kadar 2 tek bir çift yaparak geliyoruz. Evet, sıra sonuna kadar geldim bakın. Böyle. Şimdi son sıramıza geçtik. Bu sırayı telle öreceğiz. Telimizi de şöyle ölçüyoruz. Bakın. Hemen şöyle göstereyim size. Şu kısma denk gelecek şekilde ölçüyoruz. Telimizin uzun kısmı burada olacak. Şöyle bundan göstereyim ben size. Bakın. Bu kısımda oluyor. Buradan olacak şekilde ölçün. Yani şu kısımlara da alın ölçüm yaparken, onu söylemek istiyorum. Şu kısımlara da almanız gerekiyor ölçüm yaparken. Ona göre telinizi kesin. Sonrasında hemen başlayabiliriz. Şöyle tutuyorum. Şu uzun bıraktığım kısmı katlıyorum. Burada bir tane zincir çekiyorum. Telle birlikte bir tane zincir çekip örgümü böyle çeviriyorum. Sonra hemen zincir yaptığım yerin dibinden batarak devam ediyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Yan tarafa geçiyorum. Sık iğne yapıyorum. Yan tarafa üçüncü sık iğne. Yan tarafa dördüncü. Bu şekilde 17 tane sık iğne yapıyoruz. Toplam 17 tane sık iğne tamamlayıp geliyoruz. Evet bakın toplam 17 tane sık iğne örmüş oldum buraya kadar. Şimdi ipimi bir kere doluyorum. Yan tarafa yan yana 3 tane yarım trabzan yapıyoruz. Hemen birinci yarım trabzanımız, yan tarafa ikinci ve yan tarafa üçüncü. Şimdi tam uç noktaya gelmiş olduk burada. Burada ipimi bir kere doluyorum. Hemen yan tarafa batıp bir tane ikili trabzan yapıyorum. İpimi bir kere doluyorum. Bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Aynı noktayı yapıyoruz bakın. Bir tane daha ikili trabzan yaptım. Şu telimizin ucunu biraz kaldıralım. Evet. Şimdi aynı yere 2 tane ikili trabzan yaptık. Bunun üzerine 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2 ve 3. Sonra bu zincirlerin şu aşağıda oluşan kısmını bakın. Trabzan tepesi yani. Buradan batıp ilmek kaydırma yapıyorum. Ve uç kısmı oluşturmuş oluyoruz buradaki. Böyle. Sonra aynı yere 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Aynı noktaya batıyorum. Birinci ikili trabzanımız. Ve aynı yere ikinci. Bakın bu şekilde oluşturmuş olduk. Şimdi yan tarafa 3 tane yan yana yarım trabzan yapıyorum. İpimi bir kere doladım. Yan tarafa birinci yarım trabzanımız. İkinci yarım trabzanımız. Ve üçüncü yapıyorum. Yan yana 3 tane yarım trabzan yaptık. Evet. Şimdi kalan ilmeklerin üzerlerini de sık iğnelerle dolduruyoruz. Toplam 16 tane sık iğne yapacağız. Hemen yan taraftan başlıyorum. 1 2 3 4 toplam 16 tane yapalım. Evet bakın tamamladım. Şimdi tellerimizin uçlarını eşit olacak şekilde ayarlayalım. İki ucu eşit olsun. Sonrasında hemen devam ediyoruz. Şuradaki telimi bir katlıyorum. Bunu bakın bu tellerle örmeye devam edeceğiz. Telimizi şöyle katlıyoruz. Şu kısımlar öreceğiz. Görüntüsünün daha güzel olması için bu tellerle öreceğiz. Hemen aşağı doğru iniyorum. Şuradaki noktalara uç kısımlarına gelecek şekilde sık iğneler yapıyorum. 1
Sayısı çok önemli değil sık iğnelerinizin. Bu teli kapatacak şekilde örüyoruz. 2 3 şuraya bir tane daha yapacağım. 4 tane yeterli geldi bakın. Çünkü tam orta noktaya geldim. Buraya şöyle tam ortaya batıp ilmek kaydırma yapıyorum. Ve karşı kısımdaki tel örmeye devam ediyorum. Bu telimizi böyle alıyoruz. Bu burada kalıyor. Sonrasında şuradaki ilk başlangıçtaki telimizi alıp buraya şöyle düzeltelim. İlk başlangıçtaki telimizi alıp böyle kıvırıyoruz. Bunu da kapatmış olacağız. Bu telin üzerinden örmeye devam ediyoruz şimdi. Hemen yan tarafa batıyorum. Bakın şuradan battım bu sefer. Bir sık iğne. Sık iğnelerle dolduruyoruz üzerlerini. İki, üç, 4 yaptım. Bakın böyle kapatmış olduk. Şuradaki ilk sık iğnenin tepesine batacağım. Ve ilmek kaydırma yapıp bir tane zincir çekiyorum. Ve bitirmiş oluyoruz. Böyle bir düzenleyelim. Şu ipimizi bir keselim öncelikle. Şöyle bir düzenleyelim. Şu ipi bir içeri gizleyelim. Bu açıkta kalmasın. Direkt kesmeyelim. Bu ipimi kesebilirim. Sonrasında bakın bu uzun bıraktığımız kısımla tellerimizi sarıyoruz. Şöyle iyice düzenleyelim, düz olsun. Bu uzun bıraktığımız hemen iple saralım. Bakın uç kısma kadar sardım. Burada ip tellerin arasını açıp ipimizi buraya sabitliyoruz böyle. Fazla kalan kısmı kesiyoruz. Evet. Bu şekilde bu yaprağımızı da oluşturmuş olduk. Hemen diğer kısma geçebiliriz. Evet, şimdi bu parçasını yapacağız. Onun için öncelikle yeşil ipimi aldım. Sihirli halka yaparak başlıyorum. Halkanın şöyle küçültelim halkamızı. Halkanın içerisine 6 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Şu ipimi çekip halkamızı kapatıyoruz biraz. Tamamen kapatmıyoruz yine. İlk yaptığımız sık iğnenin tepesine batarak ilmek kaydırma yapıyoruz. Böyle ilmek kaydırma yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. İkinci sırada bütün ilmeklerin üzerlerine ikişer tane sık iğne yapıyoruz. Yani toplam 6 tane sık iğne artırması yapıyorum. Hemen zincir yaptığım yerden başladım. Bir, aynı yere ikinci sık iğnemiz. Yan tarafa bir, aynı yere ikinci sık iğnemiz. 2 tane artırma yapmış olduk. Üçüncü artırmamızdayız. Yan tarafa dördüncü artırmayı yapıyorum. Bir, aynı yere 2. Beşinci artırmamız. Bir, aynı yere ikinci sık iğne. Ve altıncı artırmamızdayız. Bir, aynı yere ikinci sık iğne. İlk yaptığımız sık iğnenin tepesine batıyoruz. İlmek kaydırma yaparak bir tane zincir çekiyoruz. Üçüncü sıraya geçtik. Üçüncü sırada bütün ilmeklerin üzerlerine birer tane sık iğne yapıyorum. Zincir yaptığım yerden batarak başladım. 1, yan tarafa 2. Farklı hiçbir işlem uygulamadan teker teker ilmeklerin üzerlerini sık iğnelerle dolduruyorum. Sıra sonunda toplam 12 tane sık iğnemiz oluyor. Bu şekilde sıra sonuna kadar geliyorum. Bakın böyle tamamlamış olduk. İlk yaptığımız sık iğnenin tepesine batarak ilmek kaydırma yapıyoruz.
ve bir tane zincir çekiyoruz. İpimizi kesebiliriz artık. Çok uzun kesmeyelim, gerek yok. Evet. Şimdi alt kısmını tamamlamış olduk. Şu içteki ipi de biraz kısaltacağım. Hemen lila ipimi alıyorum. Çiçeğinizi hangi renkte yaptıysanız siz de o renk ipinizi alabilirsiniz. Öncelikle şöyle bir ilmek başlangıcı yapmak istiyorum. Bunu oraya bağlayacağım çünkü. Sonrasında burada bakın zincir çektiğim yere batarak, hemen buraya batarak ipimi buraya bağlıyorum. Şu ipi de biraz yürüteceğim. Kestiğim yeşil ipimizi. Bir tane zincir çekiyorum. Bakın lila ipimizi buraya sabitlemiş olduk. Burada yine bütün ilmeklerin üzerlerine birer tane sık iğne yaparak dolduruyoruz. Hemen zincir yapmıştık buraya. Aynı yere batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Yan tarafa geçiyorum. İkinci sık iğnemiz. Toplam 12 tane sık iğnemiz oluyor sıra sonunda. Tamamlayıp gelelim. Evet. Toplam 12 tane sık iğne yaptım. Bakın ilk yaptığımız sık iğnenin tepesine batıyoruz. Ve ilmek kaydırma yaparak bir tane zincir çekiyoruz. 5. sıramıza geçmiş olduk. 1, 2, 3, 4 sıra ördük. 5. sıramızdayız. Yine zincir yaptığım yerden batarak başlıyorum. Bir sık iğne. Şöyle. Bir sık iğne. Yanına ikinci sık iğne. Yan yana 2 tane sık iğne yaptım. Şimdi artık eksiltmelerimize geçiyoruz. Bir tane azaltma yapacağım. Onu da nasıl yapıyorum? Bakın sık iğnemizin 2 tane dalı var. Bize bakan dalını alıyorum. Yan tarafında bize bakan dalını aldım. Bu ikisini birden çekip böyle azaltmamı tamamlıyorum. 2 tek bir eksilt yaptık. Yan tarafa geçiyorum. Bir sık iğne. Bunun yanına ikinci sık iğnemiz. 2 tane sık iğne yaptım. Şimdi eksiltmeyi yapacağım yine. Nasıl yapıyorduk? Öndeki ilmeklerini alıyoruz. Bakın böyle ikisinin de ön dalından aldım. İkisini birlikte çekip eksiltmemi tamamlıyorum. Yan tarafa geçiyorum. 2 sık iğne yapıyoruz yine yan yana. 1, yanına 2. Ve son eksiltmemi yapacağım artık. Ön ilmeklerden alarak eksiltmemi tamamlıyorum. İlk yaptığımız sık iğnenin tepesine batarak ilmek kaydırma yapıyorum. Şöyle. Ve bir tane zincir çekiyorum. 6. sıramıza geçmiş olduk. Burada bütün ilmeklere birer tane sık iğne yapıyorum. Yani toplamda 9 tane sık iğne yapmış oluyoruz. Hemen zincir yaptığım yerden batarak başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. İlk yaptığımız sık iğnenin tepesine batıyoruz. İlmek kaydırma yapıp bir tane zincir çekiyorum. Şimdi burada daha fazla üst sırayı örmeden hemen bir elyafımla dolduracağım. Bir miktar elyaf alıyorum ve bu kısmı dolduruyorum. Evet, elyafla doldurdum. Bakın böyle. Böyle çok tıka basa doldurmanıza gerek yok. Biraz hafif gevşek kalsın. Şimdi 7. sıramıza geçtik. Burada bir tek bir eksilt yaparak devam edeceğiz. Zincir yaptığım yerden battım. Bir tane sık iğne örüyorum. Yan tarafa azaltma yapıyorum. Bir tane eksiltme yapıyoruz. Yan tarafa bir sık iğne. Bunun yanına bir tane eksiltme. 3 kere tekrarlamış oluyoruz bu işlemi. Yan tarafa bir sık iğne. Bunun yanına bir tane eksiltme. Son eksiltmemi yapıyorum burada. Şöyle.
Evet. İlk yaptığımız sık iğnenin tepesine batıyoruz ve ilmek kaydırma yapacağız. Bir tane zincir çekiyorum. Evet. Son sıramıza geçtik. Burada 3 tane eksiltme yapacağız. 6 tane ilmeğimiz kaldı çünkü. Bunların üzerlerine de eksiltme yaparak devam edeceğiz. Hemen birinci eksiltmemi yapıyorum. Böyle ön ilmeklerden alarak. Bir. İkinci eksiltmemiz. Şöyle ön ilmeklerinden 2 ve son eksiltmemizi yapıyoruz artık. Ve bu parçamızı da bitireceğiz. Evet. Üçüncü eksiltmemizi de tamamladık. Şimdi ilmek kaydırmamızı burada normalde şöyle dıştan batıyorduk ama burada alan dar olduğu için örgümüzün şöyle içten batarak yapacağım ilmek kaydırmayı ve bir tane zincir çekip ipimi kesebilirim artık. Bu ipimi de içeri gizliyorum hemen. Şöyle şuradan alıp yukarıdan içeri çekiyorum ipimi. Şu kısmı kesebiliriz artık ipimizi. Evet. Bakın böyle tamamlamış olduk. Şimdi bunun alt kısmını hemen telimizi takalım. Bu kullandığımız çiçek telini böyle ikiye katladım. Bakın biraz uzun kestim. Şu kısmını üst katladığımız kısmı iyice şöyle düzlüyorum burayı. Sonrasında buraya bir miktar yapıştırıcımdan sıkıyorum. Tamamen kapatmamıştık bu orta kısmı, sihirli halkamızın ortasını. Buradan telimi yerleştiriyorum. Böyle. Teliniz burada zor giriyorsa şöyle bir iğne yardımıyla telinizin gireceği yeri açabilirsiniz. Yeşil ipimi alıp telimizin etrafını sarıyoruz. Bakın böyle tutuyorum. Telimizin etrafını ipimizle sarıyoruz. Şöyle uca kadar sarıp geliyoruz. Evet, bu şekilde bakın sarıp ipimizi böyle sabitliyoruz buraya. Ve ipimizi kesebiliriz. Evet, bu şekilde. Burada şu şekli vermek isterseniz de böyle tığımı alıyorum. Tığımı şöyle tutuyorum. Bunu tığımın etrafına doluyorum böyle. Şeklimiz oluşmuş oluyor. Bakın böyle. Bu parçadan bir tane daha yapıyorum. Toplam 2 tane olacak. Diğer kısma geçelim. Evet, son parçamızı da yapabiliriz. Şimdi bu parçaları yapacağız. Bunun için de yine bir miktar tel kestim. Bu telimizi böyle ikiye katlıyoruz. Şu orta kısmına denk gelecek şekilde hemen mor ipimi aldım ben. Buradan böyle sarıyorum. Bakın şöyle tam orta kısma denk gelecek şekilde tutuyorum. Buraya sarıyorum ipimi. Evet, böyle. Sonra bunu şöyle tutup kıvırıyorum. Bakın böyle oluyor uç kısmı. Şu uç kısmını oluşturmuş oluyoruz. Şöyle elimize düzeltebiliriz. Sonra ipimizle telimizi sarıyoruz. Bu şekilde şu kısma kadar gelecek şekilde sarıyoruz. Evet, bakın sardım sonuna kadar. Bu şekilde toplam 5 tane de bu parçamızı tamamlayalım. 5 tane olacak şekilde tamamlıyoruz. Sonrasında artık birleştirme aşamasına geçebiliriz. Evet, bütün malzemelerimiz bu şekilde, bütün parçalarımız. İlk olarak birleştirmeye bu yapraklardan başlayalım. Bakın bu şekilde toplam 6 tane yaprağımız var. Bu şekilde hepsini teker teker üst üste koyuyorum. Evet. Bakın bu şekilde tuttuktan sonra bu parçaları alıyorum. Böyle hepsi aynı hizada olacak şekilde bunları da tutup şöyle tam ortasına denk gelecek şekilde ayarlıyorum. Bakın böyle tuttum. Şöyle çok yukarı tutmuyorum.
Böyle şu desenlerden, mor işlemelerimizden bakabilirsiniz. Şöyle tutuyorum, bakın tam çok ne çok yukarıda olacak ne çok aşağıda olacak şekilde. Böyle tutup sonrasında bunları böyle kapatıyorum. Bu şekilde kapatıp hemen yeşil ipimi alıyorum ve şu alt kısımdan sarıyorum. Bakın şöyle çok sıkı tutuyorum, burada gevşek bırakmayalım. İyice şöyle sarıyoruz. Bu şekilde. Burada böyle kontrol edebiliriz. Çok aşağıda yukarıda olmasın. Yapraklarımız hep aynı hizada olsunlar. Böyle gayet iyi. Bir ilk olarak saralım burayı. Şu uç kısma kadar sarıyorum bir. Şuraya tamamen şöyle şu az bir şey telimiz kalana kadar sarıyoruz. Evet, en alt kısma kadar sardım ve ipimi buraya sabitledim. Şimdi bu yapraklarını birlikte açalım. Şöyle bir düzenleyelim. Tek tek bu şekilde düzenliyoruz. Evet, gayet iyi durdu. Şöyle düzenleyelim. Sonrasında bu alt kısmının yaprağını takacağız. Çanak yaprağını. Şu orta kısmı tamamen kapatmamıştık. Bakın. Buradan geçiriyorum. Bu ters tarafı bize bakacak şekilde tutuyoruz. Şurası düz tarafı. Ters tarafından geçiriyorum hemen. Şöyle. Biraz daha açıklık bırakabilirmiştim. Böyle iyice ettiriyorum. Evet. Bakın böyle iyice yukarı çıktı. Şuraları bir düzenleyelim tekrar. Şu kısımlarına bakın, şu kısımlara biraz yapıştırıcımızdan sürerek yapıştırıyoruz. Şöyle bakın, bu kısımlarına, alt kısımlarına sıkıyorum. Yapıştırmadan da kullanabilirsiniz. Bir sıkıntı olmuyor. Ama daha sabit dursun isterseniz bu alt yaprakları bu şekilde yapıştırarak kullanabilirsiniz. Hepsini tek tek bu şekilde yapıştırıyorum. Şimdi bu çiçeğimizi bir burada beklesin bizi. Artık telimize takabiliriz. İlk olarak bu iki parçayı alıyorum. Birini hafif böyle yukarıda olacak şekilde tutuyorum ve şöyle göz kararı buraya sabitleyeceğim bunları. Bir tanesi hafif yukarıda olsun istiyorum. İlk olarak şu yukarıdaki telimizin bu üst kısmını kapatmaya çalışıyoruz. Böyle ilk olarak burayı sarıyoruz yani. Sonrasında alt kısma ilerliyorum. Bu çiçeğimi nereye takmak istiyorsam oraya kadar sarıyorum. Bir miktar saracağım şimdi. Evet, bakın bu kadar sardım. Şöyle. Deneyerek de yapabilirsiniz siz. Ben tam burada takacağım. Böyle tutuyorum ve bu çiçeğimi de buraya sararak sabitliyorum. Hemen yaprağımı takacağım yere gelene kadar sarıyorum. Evet, bu kadar yeterli. Yaprağımı da alıyorum. Şöyle karşıya da takabiliriz. Bakın böyle. Yaprağımda telimden biraz uzunluk bırakarak takıyorum. Tamamen böyle dibinden değil de bu şekilde biraz uzunluk bırakıyorum telimden. Bunu da buraya böyle sabitledikten sonra böyle sabitliyorum ve bu uç kısma kadar sarıp buraya bir miktar yapıştırıcı sürüyorum ve bitirmiş oluyorum. Hemen bitirip gelelim. Evet, bakın bu şekilde tamamlamış olduk. Çok güzel oldu. Gayet hoş duruyor. Bakın böyle. Bu da beyaz rengi. Beyaz renk de çok yakışıyor bu çiçeğe. Bu şekilde hemen bunu da koyalım. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Şimdilik hoşça kalın.